Herkese iyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Arda Güler'le ilgili önemli gelişmeler var. Aslında birazcık bugünkü Arda Güler haberleriyle ilgili bir yorumum var. Ben bu sefer kendi yorumumu katacağım. Haberlerin çıkma noktasında. O yüzden birileri bir şeyleri kaşıdığını düşünüyorum ben bu Arda Güler'in süreci hakkında. Bir şeyleri isteyebiliriz, istemeyebiliriz ama bu işin usulü böyle değil. Hemen bugünün başlıklarına geçelim. Bakalım bugün neleri anlatacağız? Arda'nın kuyusunu mu kazıyorlar diyeceğiz önce. Sonra Icardi hakim karşısına çıkacak. Bugün birçok haber çıktı onunla ilgili. Oradaki bütün doğru gelişmeleri anlatacağım. Ve sonra Madrid Davinson'u alabilir diyeceğiz bir transfer haberi. Sonra da Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler. Aslında burada benim bir yorumum var. Onu söylemek için ben bu haberi bültenime koydum. Fenerbahçe'den İrfan'a yeni teklif diyeceğiz. VAR'a kardeş geliyor diyeceğiz. Dünya futbolunda gene bir şeyler değişiyor. Onu anlatacağım. Ve son olarak da Süper Lig'in forvet raporu önemli bir haber o da biraz bize forvet dengelerinin ne durumda olduğunu anlatan güzel bir rapor, özel bir haber. Onu da anlatacağım. Evet. Şöyle bakıyorum. Kritiker Yuergen. Hoş geldin Özge Avcı. Mail, Motivation Corner, Resul Özdemir. Selam demiş. 26 kişiyiz. 26 tane beğeni. Hadi bunu 100'e falan çıkaralım. Bugün canlı yayında 100 beğeniyi bakalım bulabilecek miyiz? Daha önceki yayında 60'ları gördüm. Uzun zaman sonra ama bayağı bir şey yaptım yani. Beğenin arkadaşlar sağ olsunlar yardım ettiler. Bir şekilde 60'ları gördüm. Yeni hedefim 100'ler. Abonelerde de 5000 hedefliyorum. Onu da söyleyeyim. Evet, birazcık böyle ufak ufak oyalandık tabii ki haberlere geçmeden önce. Herkes gelsin şu Arda Güler haberlerini anlatalım. 2 tane haber var. İkisi de Arda Güler'in transferiyle alakalı, başka bir takıma transferiyle alakalı. İlk haberle ikinci haber arasında bir bağ kurdum ben açıkçası. Bu şimdi anlatacağım. Sonunda da kurduğum bağı ve aslında birileri Arda Güler'in kuyusunu mu kazmaya çalışıyor sorularını da sormaya karar verdim. Anlatalım bakalım neymiş. Hakkında ayrılık iddiaları çıkan Arda Güler'le ilgili geçmişte Barcelona'da ilgilenmişti. Yaşananların ardından Arda'nın durumunu diğer takımlar tarafından da takip edilirken Barcelona merkezli spor gazetesi Daria Sport editörü Albert Garcia Lopez Arda Güler için Egemen Çidar'a açıklamalarda bulundu. Gazeteci arkadaşımız Egemen Çidar iyi bir işe imza atmış. Onun da ellerine sağlık. Arda Güler'in Barcelona'da beğenildiğini belirten Lopez, Barcelona'daki gazeteciler kesinlikle Arda Güler'i büyük bir yetenek olarak görüyor. Madrid'de oynadığı birkaç dakikada bile neler yapabileceğini gösterdi. Güven verdiği ve süre aldığı takdirde daha çok gelişebilecek bir futbolcu olduğu kesin demiş Alberto Garcia Lopez. Bakalım. Milli yıldızın Barcelona'da daha çok süre alabileceğini belirten, bakın burası çok önemli. Milli yıldız Barcelona'da daha çok süre alabileceğini belirtmiş. İspanyol gazeteci bakalım ne demiş. Şu anda Barcelona'nın gidişatı ve elde ettiği iyi sonuçlara bakınca Arda Güler'in Barça'da daha fazla şans bulacağını söylemek zor. Tamam. Ancak Real Madrid'deki çok sayıdaki forvet ve orta saha oyuncusuna bakınca eğer Barcelona'ya gitseydi daha fazla dakika bulabileceğini düşünüyorum demiş. Enteresan olan da bu kısım yani bu Garcia arkadaşımızın şunu unutmayalım Barcelona'da biraz sesimde şey var, kısılma var. Sesi buradan açmamışız. O yüzden kısmış. Evet. Bu arkadaş Barcelonalı ve şu anda bu spor gazeteleri böyle Barcelona'da daha çok oynardı tarzında haberler yapmaya başladılar. Yani bu tabii ki benim de burada birçok takipçimin bir süredir söylediği de bir şey. Onu da söyleyeyim. Barcelona'ya gitseydi daha fazla süre alırdı. Barcelona'ya gitseydi daha fazla süre alırdı. Bu da birçok takipçimin söylediği şey. Peki şimdi burası en kritik nokta. Tarih veriyor. Yazın ayrılık çok muhtemelen. Ne diyor? Son olarak oyuncu için muhtemelen ayrılık tarihini veren gazeteci son zamanlarda Arda'nın takımdan ayrılabileceğine dair bilgiler alıyoruz. Görünüşe göre
Ancelotti ona yeterince fırsat vermiyor ve sahip olduğu yetenekle Arda'nın gelişmeye devam etmesi için uzun süre uzun bir şekilde süre alması gerekiyor. Ocak ayında ayrılacağını düşünmüyorum ama yazın ayrılık çok muhtemelen. Şimdi burada yazın ayrılık muhtemelen kısmında şuraya takıldım. Yani bir oyuncu yazın kiralık biraz zor gider. Hele ki Arda Güler seviyesinde bir oyuncu. Yazın ayrılık bonservisiyle beraber olur. Real Madrid'den bonservisiyle bir ayrılık süreci ve sonra Ancelotti'nin gidip çok yüksek ihtimalle Xabi Alonso'nun geldiği bir senaryo gerçekten bana kalırsa korkunç bir senaryo olur. Onu söyleyeyim yani. Peki bakalım Zeki Kutlu, Çağla Özkan, Çağla Koca Mustafa, Celal Özkan, Çağla Koca Mustafa hoş geldiniz. Geçiyoruz diğer habere. Arda Güler'le ilgili. Olay iddia Nico Paz. Şimdi Nico Paz'la ilgili ben bundan yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce Nico Paz'ın Ocak ayında Real Madrid'e geri dönebileceği noktasında haber yaptım. Bunun haberini de anlattım size. Hatta o dönem Nico Paz'la ilgili haber yanlış hatırlamıyorsam Marca gazetesinde çıkmıştı. Nico Paz Arda Güler yaşlarında aynı bölgede oynuyor. Biraz daha hareketli ve sezon başında Como'ya transfer oldu. Como İtalya'nın yeni çıkış yapan bir takımı. Çıkış derken şöyle çıkış, bir kulüp bir iş adamı satın aldı ve kulübü şu anda büyütmeye çalışıyorlar. İtalya'da orta alt seviyedeler. Fena oynamıyorlar. İlk defa İtalya Serie A'ya çıktılar. Onu da söyleyeyim. Fena bir takım değil. Bir gelişme aşamasında Como'nun başında da eski Barcelonalı Cesc Fabregas var. Yani o da bir enteresan. Cesc Fabregas'ın da Barcelona ile hala yakından ilgilendi. Yani yakın irtibat kurduğunu biliyoruz. Onu da söyleyelim. Peki şimdi ne haberleri çıktı? Arda Güler'in Real Madrid kararıyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Bugün yeniden geldi bu iddia. Peki hangi gazeteden geldi biliyor musunuz? Darya Sport'tan. Yani eee Arda Güler'in Barcelona'ya gelseydi daha fazla süre alabileceğini söyleyen editörün çalıştığı gazetede Nico Paz'ın Real Madrid'e geri döneceği noktasında bir haber yapıldı. Bakın bu detay hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Dikkat çeken bir iddia geldi. Como'da top koşturan Nico Paz'ın altyapısında yetiştiği Real Madrid'e yeniden dönebileceği öne sürüldü. Real Madrid, Nico Paz'ın sözleşmesinde yer alan geri alma maddesiyle 15 milyon euro piyasa değeri olan Nico Paz'ın renklerine bağlayabilir. Yani daha bile az, 15 milyon eurodan daha bile az bir ücrete tekrardan alabiliyor sözleşmesindeki bir maddeden dolayı. Haberde ne denmiş biliyor musun? Nico Paz oyununun Arda Güler'den daha üstün, teknik ve olgunluk vaat ettiğini belirterek Arda Güler'den daha iyi ifadesi kullanılmış bu haberde. Nico Paz İtalya Serie A ekibi Como'nun formasıyla 11 maça çıktı. 799 dakika süre aldı. 20 yaşındaki Arjantinli bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Şimdi bir kere 11 maçta 800 dakika, 799'da 1 dakikada ben ekliyorum. 800 dakika top oynamış adam. Ve bunların hepsinde gol atmaya amaçlayan bir takımın içerisinde sürklase olmuş bir oyuncu. Doğal olarak Arda Güler gibi oyunun saçma dakikalarında giren bir durumu yok. Bir kere Arda Güler hepimiz biliyoruz ki oyunun saçma sapan dakikalarında oyuna giriyor. Oyunun zaten ya soğuduğu ya da tamamen defans yapıldığı dakikalarda giriyor ve henüz bir katkı sağlayamadı gol veya asist. Fakat bir tane mükemmel bir şey var. Top koruması ve bir atak başlattı. Zaten ikinci pasta da gol olmuştu. Şimdi durum bu olunca benim de tabii ampul yandı. Birileri muhtemelen Arda Güler'in kuyusunu kazıyor. Ne konuda? Barcelona tekrardan Arda Güler'e bence deneyecek. Bana öyle geldi. Yazın bir ayrılık olursa ki öyle deniyor. Hani Ocak'ta gideceğini düşünmüyorum demiş işte bu Garcia. Yazın bir transfer olabilir demiş. Peki bu transfer yazın olursa ne olur? Bonservisiyle olur. Arda Güler'i bir şekilde Real Madrid'de de biraz daha işte bu haberlerle, İspanyol basında çıkan haberlerle iyice kafasını karıştırıp haziran ayında Barcelona alabilir. Bakın yani bu da bugün bu tesadüf aynı gazetede çıkan 2 habere yani aynı birbiri ardına çıktı. Yani tam aynı değil. Aslında biri dün çıktı ama yani aynı 24 saat dilimi içerisinde.
Barcelona Arda Güler'i kapma peşinde olabilir. Yani böyle haberlerle iyice durumu, yokuş aşağı sürüp, Arda'nın kafasını karıştıracaklar. Yani belki de daha hayırlı olur. Yani sonuçta Real Madrid'den de gidip de, işte, Sevilla'ya gitmeyecek. Sonuçta Barcelona bilemiyorum. Benim için önemli olan kısmı Arda Güler'in oynayabileceği bir takıma gitmesi. Ha, bu bonservisiyle beraber Barcelona olursa valla cillop gibi olur, ama bundan da bahsetmiş olduk. Furkan Kaymaz şöyle, Barcelona almak istedi Arda Güler'i daha önce. Real Madrid ilk teklif yaptı. Sonra Barcelona devreye girdi ama belli ki, Barcelona bu işin peşinde yani. Bir Barcelona gazetesinde aynı gün böyle 2 haber çıkması enteresan. Nico Paz benim Çavuş'la oynar ancak demiş. Motivation Corner. Umarım defans yönüydür yoksa oynamaz o zaman iyi mi kötü mü görürüz diyor. Arda'nın Barcelona'ya gitme olasılığı Ahmetspor'a gitme olasılığından daha düşük diyor Kaan Antonis. Şimdi yani, takımların planlarını bilmiyoruz. Arda Güler sonuçta Real Madrid'e karşı bir aidiyet duygusu duymuş mudur şu güne kadar ona yapılanlardan sonra? Hangi taraf teklif verirse, hangisi, iyi maaş, iyi oynayacağı süre verirse, herkesin bir profesyonel hayatı var. O profesyonel hayatında öyle değerlendirir. Ha, ben zaten, şeye gidiyor, kesin olarak Barcelona'ya gidiyor gibi bir şey söylemedim. Barcelona gazetelerinde aynı gün içerisinde bu haber 2 tane haberin çıkması, tesadüf olamaz. Bilinçli yapılmış bir şey. Cevat, en mantıklı yorum demiş. Cevat'ın yorumunu merak ettim ama bulamıyorum şu anda. Cevat selam. Ama, çok iddia çıkıyor. Bence bir şeyler olmayacak. Kalıp dünyanın en iyi oyuncusu olacak noktayı, artık koyalım bence diyor. Yani zaten, şunu da söyleyeyim, Cevat'a ben de katılıyorum. Çok büyük ihtimalle zaten, böyle olacak. Yani %60'lık ihtimalde Real Madrid'de kalacak gibi duruyor Arda Güler ama %40'lık ihtimal hâlâ, gitme noktasında. Çünkü çok haber çıkıyor. Menajerler sürekli basınla, beraberdir, iç içedir. Menajerler çıkan haberlerden sonra basına demeç verirler. Bunlar cep telefonuyla verilen şeyler. Hani, olayın doğrusunu anlatma maksadıyla. Biz de bütün gün telefonlarımız susmuyor sabahtan akşama kadar. Bir haber oluyor, çıt aranıyor. Bir haber oluyor, tak aranıyor. Bugün birazdan anlatacağım Icardi haberi gibi. Yani Arda Güler'in transferiyle ilgili çıkan haberlerin ardından bu transfer haberlerini susturacak bir haber çıkartmıyor menajerler. Yoksa bu bir telefona bağlı bakar yani çok da zor değil ve ondan sonra bir daha da Arda Güler'le ilgili transfer haberi çıkmaz. Çünkü bir olay yalanlanır Arda Güler'in ağzından veya menajerleri ağzıyla. Ondan sonra da bu haberlerin önüne geçilir ama belli ki bir şey var. Yani menajerler ve Arda Güler de bence bir açık kapı bırakmak istiyorlar bir ayrılık noktasında ve bu haberleri susturmuyorlar, sonunu getirmiyorlar, devam etmesini sağlıyorlar ki şöyle de bu haberlerin hepsinde altyapısı olan haberler. Hani öyle sallamasyon haberler değil. Çünkü, karşılıklı konuşmalar, karşılıklı anlaşmalar, işte Bayer Leverkusen'in istemesi, Bayer Leverkusen'den Tah'ın, Real Madrid tarafından istenmesi ve bu durumda Arda Güler'in önerilmesi gibi, Manchester City'nin transfer tahtasına Arda Güler'in eklenmesi gibi şeyler, bunların hepsi altyapısı olan haberler. O yüzden de baskı kurmak için kasıtlı da yapılıyor olabilir ama Ancelotti bu baskılara gelmiyor. Onu da öğrendik. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ancelotti yarın Real Madrid'den ayrılsa ve bir daha da hiçbir teknik, adamlık yapmasa, hiçbir takımını çalıştırmasa zaten başarılarına başarı katmış. Bu noktadan sonra ben dediğim dedik diyen biri. Yani anladığım kadarıyla da bu Indo Fernandes mi vardı bir tane, o da gazeteci. Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, bu Arda Güler'i çok beğeniyor ve oynaması noktasında babasına ısrar ediyor. Yoksa Davide olmasa muhtemelen Ancelotti Arda Güler'i hiçbir maçta sonradan koymayacak. Bana öyle geliyor. Çünkü bununla ilgili de sadece öyle 1 kişi, 2 kişi değil, önemli isimlerden demeçler geldi. Davide Ancelotti'nin babasını zorladığı noktasında. O yüzden de Ancelotti çok fazla bu medya baskısına gelecek bir tip değil. Onu da söyleyeyim. İbrahim Çakır, dünyaca ünlü hocalar Arda'nın üzerinde planlar yapıyor. Bunların hocası görmüyor mu ya da oğlu?
Bence göndermeyecekler. Oğlu görüyor. Oğlu kesin görüyor ama baba öyle değil. Baba çok şey. Baba tamamen, işte, fizik üstünlüğü yüksek olan, uzun boylu, daha kaslı oyuncuları direkt sürüp, sonuç alma peşinde ama, işin garibi Florian Wirtz iddiaları gün geçtikçe gerçeklik kazanıyor diyor Mustafa Selçuk. Real Madrid bu sene kötü başladı. Geçen sene işler çok yolunda. O yüzden şu an Arda'ya fırsat veremiyor. Belki de şimdi şöyle diyor işte, veremiyor. Real Madrid taraftarının söylediğini söylüyorum ben. Real Madrid fan sayfaları, milyonluk sayfaların söylediğini söylüyorum. Şu anda işler kötü gidiyorsa o zaman oynatmayan oyuncuların oynaması gerektiği söyleniyor. Bu Endrick ve Arda Güler noktasında bu yorumlar, tepkiler. Yani Arda Güler'le sonuç alamadı da diğerlerini oynatmıyor değil. Diğerleri oynadı ve sonucu alamıyorlar. İyi gitmiyor Real Madrid ama hâlâ niye o zaman oynatmadıklarını denemiyorsun? Tepkiler bu yönde Real Madrid taraftarından Carlo Ancelotti'ye. Gerçekten gidecek mi oradan diyor Serhat Taban. Her şey flu. Şu anda her şey flu. Evet, şöyle bir sonraki habere geçelim. Evet. Şimdi bununla ilgili bir sürü iddia var. Bugün Icardi ile ilgili çıktı. Yok tutuklandı, yok gözaltına alındı. Bir kere bu gözaltı olayı külliyen yalan, onu söyleyelim. Van Danara'nın evine gitmiş. Sanırım ev de Icardi'nin kendisine ait. Öyle bir durum var. Orada bir olay çıkmış. Polisi çağrılmış ve işte polis uzaklaştırmış falan gibi bir şeyler söyleniyor. Ama gözaltı falan yok. Tamamen şey. Yarın bir mahkemeye çıkacak bu boşanmasıyla ilgili Icardi. Saat 10'da görülecekmiş ama yerel saatte Arjantin'in 10'una göre. Burada, işte, boşanma süreci, eşler çocuklar arası kişisel ilişkileri düzenlemek için gerekli geçici tedbirler alınabilirmiş ama Elio Pino, Mario Icardi'nin temsilcisi, bu gözaltı haberini yapan gazeteciler ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ek olarak da Galatasaray hukuki birimi sosyal medyada gözaltı iddiasını ortaya atıp yalanlamaya rağmen başka yalan iddialarda bulunan şahıs hakkında da dava açacakmış. Bu kimmiş çok merak ediyorum. Bir isim var bu haberleri yaydı. Aklıma başka bir kadın var. O da gazeteciyim diyor kendine. Aklıma o da geldi ama tweetlerine falan bakmadım açıkçası. Ama, Galatasaray bu işi hafifletmeyecek gibi. Bu çünkü geçenlerde de Erden Timur'a karşı gözaltı haberi, paylaşıldı. Hatta tutuklandı, mahkemeye çıkacak falan böyle tweetler üstüne üstüne gitti. Erden Timur o arada tweet attı. Hani ben dedi gözaltında falan değilim. Erden Timur'un avukatı tweet attı gözaltında değil diye ve ondan sonra gerçek ortaya çıktı. Sadece bir soruşturma var. O soruşturma ile ilgili bilgi aldılar Erden Timur'la. Olay ondan ibaret. Galatasaray evinde dinleniyor vesaire vesaire diye açıklama yaptı. Yani kendi evinde şeyde değil. Bu arada Van Danara'nın da bu, garip grup bir herifle beraber bu, yani Sulukule tinercisine benziyor adam. Hesabını kapatmış Galatasaray taraftarı. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Nasıl bir spamlama artık. Ama bu mücevher reklam anlaşması varmış. Bu adamla beraber diye Van Danara'nın bu anlaşmayı iptal etmişler. Acayip bir şey ki bayağı bir pahalı $1 milyon bir anlaşma gitmiş. Onu da söyleyeyim. Okan Buruk neden İtalya'ya gitti? Okan Buruk İtalya'ya gitmedi ki. Roma'dan bir teklif vardı. Bunu da reddetti. Şimdi Roma zaten yeni teknik direktörünü açıkladı bugün. Okan Buruk'un İtalya gibi bir şey yok. Hani şu anda milli ara gezmeye gitmiştir onu bilmiyorum ama değil yani Roma'ya transferi söz konusu zaten reddetmiş direkt. Eee, Bu fizikle alakalı değil diyor. Fiziği yetersiz olan. Ya değil de değil. Ama işte bu Ancelotti yeni, futbol düzeninde olayı sadece bu gözle bakıyor onu söyleyeyim. Arda Barça'ya girecek, Real'e de gol atacak. Ne gülerim. O var ya ortalık yıkılır yani. Ortalık yıkılır, haftalarca konuşulur o. Evet, gene Galatasaray'dan devam ediyoruz. Real Madrid gene işin içerisinde. Davinson Militao sezonu kapadı. Bir de Alaba var. O da en iyi ihtimalle mart ayında geliyor. Yani çok da bir şey kalmadı. Bundan sonra 2 ay kalıyor zaten sezona. Davinson Sanchez denenebilirmiş. Yani bu Bayer Leverkusen'den, Jonathan Tah alınamazsa Davinson Sanchez'e ocak ayında bir teklif yapılacak. Hem de uçuk bir teklif yapılacağı söyleniyor. Çünkü Madrid'in inanılmaz bir defans zafiyeti var ve bunun için de şu anda en iyi aday olarak Davinson Sanchez'i görüyorlar. Aslında şöyle, Davinson Sanchez'i Real Madrid bir yama olarak görüyor.
Galatasaray'ın ise omurgasının başladığı nokta. Hangi takım için daha önemlidir onu bilmiyorum ama Galatasaray kolay kolay bırakmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Osimhen için pazarlık için mi gittiler? Ya Resul, ben Osimhen'in gelebileceğini düşünmüyorum. Yani, düşünsenize 75 milyon euro parayı bir şekilde çıkarıyor Galatasaray. Ki o şey iddiaları falan külliyen yalan. Öyle bir şey yok. Hani 25 milyonu versinler, 50 milyonu gerisini verirler. Ama Fenerbahçe iddialarıyla beraber ortaya atıldı. Napoli 25 milyon veremeyecek Avrupa'da kulüp mü var ki bu kadar da işi uzattılar? İllaki istediler 100 milyon, 100 milyon. Öyle bir şey yok. Napoli şu anda 100 milyon istiyor şu anda. Ocak ayında 90 milyon istiyor. Haziran ayında da 75 milyon istiyor. Yani anlaşmayı böyle yapmışlar serbest kalma maddelerini. O yüzden de, şu anda 75 milyon üzerinden değerlendirip Osimhen'e 75 milyonu bir şekilde bulduğunu düşünün Galatasaray'ı. Ya bulamaz mı? 75 milyon dolar denen para. Evet, bizler için çok muazzam bir para ama Türkiye'de bu para toplanamaz mı 75 milyon dolar? Ya bir şekilde toplanır. Çok büyük zengin insanlar var. Bir araya gelirler, alırlar ama olaya bir de şuradan bakın. 74 milyonu topladın, 1 milyon kala Osimhen sakatlandı. Ya da Osimhen'i aldın, ikinci hafta sakatlandı, sezonu kapadı. Icardi gibi. Galatasaray 75 milyon euroyla bir riske girebilecek noktada bir takım değil. Bu Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş'ta değil, Trabzon'da değil bu paralarla. Real Madrid bu riske girer. Chelsea bu riske girer. 75 milyonun çöpe giderse gider. Yapacağı bir şey yok. Zaten Avrupa piyasasında bir kulüp. Zaten takım seviyesi belirli noktada. Ama Galatasaray için tek kurşunu 75 milyon demek tek kurşun demek. Tek kurşunu boşa sıkmak ondan sonraki en az 6-7 sene belki 10 seneyi çöpe atmak demek. Net söylüyorum. 75 milyon euroya Galatasaray'da kaç tane kadro kurulur? Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi'nde belirli bir nokta. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar gelebildiği noktaya gelen iki kere kadro kurulur neredeyse. Baştan aşağı. Yani çok muazzam bir rakam ve dediğim gibi en ufak bir sakatlıkta bu 75 milyon euro çöp olur. Bunlar da bizim kulüplerimizin kaldırabileceği, riske atabileceği mevlalar değil. Yani kulübün komple batmasına kadar gidebilecek bir meblağ bu. Ki zaten en son Fenerbahçe açıkladı 110 milyon euro gibi bir borç var. Güncel borç var. Şeysiz, faizsiz olan. Galatasaray'ın da aşağı yukarı o kadardır. Neredeyse bütün borcunun %80'i kadar bir parayı bir kerede ödediğini düşünün yani başka bir takıma. Yani bunlar normal şeyler değil. Muhtemelen olacak olan Galatasaray şampiyon olamaz. Onu bilemem ama sezon sonunda Galatasaray'daki misyonunu tamamlayacak Osimhen ve ondan sonra da Galatasaray taraftarlar da başka kulüpte Osimhen'in başarılarını izleyecekler ve olan o olacak yani. Başka bir şey değil. Hayal kurmaya gerek yok bence. Onun yerine daha profesyonelliğe odaklanalım. Sergen Yalçın, Türk futbolunun efsane isimlerinden Muslera'ya yanıt vermiş. Muslera'nın Jose Mourinho'ya yanıtı üzerinden şey vermiş. Bu aralar suyunun çok ısındığını, çizmeyi açtığını söylemiş pardon. O konuda haklı bu arada Sergen Yalçın. Muslera bu aralar çok bağırıyor, ediyor, kızıyor, hakeme gidiyor falan böyle sinirleri alt üst olmuş gibi. Yani biraz fazla öfkeli. Mourinho'ya verdiği cevap onun boyunu aşmış biraz diyor. Seni ilgilendirmez, sen Galatasaray'ın kalecisisin, işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendim düzgün bir figür diyor. Doğru, seni ilgilendiren bir konu değil. Ben eleştiririm diyor. Bak. Ben eleştiririm. Benim işim bu. Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim. Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim. Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sana ne? Mourinho'nun yaptığı açıklamalardan seninle ilgili bir şey söylememiş ki. Galatasaray kulübüyle ilgili bir şey söylememiş. Galatasaray'la bir şey söylese de seni ilgilendirmez diyor Sergen Yalçın. Valla ben öyle düşünmüyorum. Sergen Yalçın gibi. Bir kere Mourinho'nun yaptığı o açıklamalar çok kötü açıklamalar. Avrupa'ya resmen bizi rezil eden açıklamalar. Burada dünyanın en iyi hocalarından biri geliyor Türkiye'ye. Biz buranın marka değerini yükselteceğini düşünürken o marka değerini yükseltecek olan hoca bir açıklama yapıyor. Bu ligi kimse izlemez. Ben izlemiyorum. Oğlum işte ben buradayım diye izliyor falan diye küçümseyici açıklamalar yapıyor ve bu yani bize değer katması gerekirken bizim değerimizin gitmesine neden oluyor. Bir kere bu konudan dolayı çok talihsiz açıklamalar. Jose Mourinho'nun açıklamaları.
Ama Sergen Yalçın şunu da bilmiyor, muhtemelen. Evet, yorumculuk yapıyor falan ama haberleri pek okumuyor anladığım kadarıyla. Nevzat Dindar dün değil evvelsi gün söylemiştim. Gazeteci Nevzat Dindar neden Muslera'nın cevap verdiği noktasında Okan Buruk'a soru sordu. Okan Buruk da cevap olarak biz onu bilerek seçtik. İşte Ali Koç geldiğinden beri sadece tek başına Fernando Muslera daha fazla kupa ve başarı elde etti. Biraz ona dikkat çekmek için şey yaptık. Muslera'yı seçtik ve aynı zamanda kaptanımız olduğu için bunu seçtik. Ya biraz göndermeli bir şey olmuş o. Muslera'nın seçilmesi ve Muslera da kendi isteğiyle değil, kulübün de isteğiyle böyle bir Mourinho'ya cevabı vermiş. Fakat şunu da diyemez. Sergen Yalçın'ın ben futbolculuğuna hiçbir şey demem. Bence oyunculuğu Türkiye'nin en iyi 5 oyuncusundan biridir yani yetenek olarak gelmiş geçmiş. Teknik direktörlüğünü de beğenirim. Yani hiçbir zaman defans futbolu oynatmaz, hücum futbolu Anadolu takımlarındayken bile büyük takımlara karşı hep hücum etmiştir. O yüzden taktik anlayışını da beğenirim ama şu konuda yanılıyor. Ben eleştiririm, Muslera eleştiremez. Türkiye Ligi'ne de Muslera Sergen Yalçın'dan çok daha fazla değer katmıştır. Çok daha fazla tanınırlığını sağlamıştır. Bu ligde oynayan, bu ligin ekmeğini yiyen Muslera da bu ligin değerini düşürmesinde biri neden oluyorsa ona da söyleme hakkı vardır. Tüm kariyeri boyunca Sergen Yalçın Avrupa maçları da dahil 438 maç oynamış. Süper Lig'de Avrupa maçları dışında Türkiye Kupası maçlarında Süper Lig'de de 344 maç oynamış. Muslera ise Galatasaray'da Avrupa maçları bütün maçlar dahil 523 maça çıkmış. Sadece Süper Lig'de 414 maça çıkmış. Bu arada 2020 ve 2022'de yaşadığı uzun sakatlıklardan dolayı tam 36 maç kaçırdı Muslera. O öyle de bir durum var. Yani nereden baksanız Süper Lig'de ve tüm kariyeri boyunca Türk kulüplerindeki kariyeri boyunca Sergen Yalçın'dan 100 tane fazla maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Muslera'dan bahsediyoruz. Onun da Türkiye Ligi'nde biri kötülük yapıyorsa bu lige Sergen Yalçın'ın söyleme hakkı varsa Muslera'nın da en az Sergen Yalçın kadar bu ligi korumaya hakkı var. Çünkü bu adam 500 maçtır bu ligden ekmek yiyor. Aynı zamanda ne kadar da bu ülkeyi ve bu ligi benimsediğini de biliyoruz yani. Ağzıma balı çalıyorlar ama sonra katılıyorum. Oğuzhan demiş. İyi yayınlar. Hoş geldin Mustafa Akgün. Haklısın kardeşim Levent Ünal. Aynen gitmiş parayı çöpe atmışlar. Türkiye'de o kadar aç hocalarımız varken diyor. Bakayım başka var mı? Yok. Bunu da söyledik Sergen Yalçın'la ve İrfan Can Kahveci'ye geçiyoruz. Onunla ilgili de sonunda iyi bir adım atıyor Fenerbahçe. Yani İrfan'ı küstürmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü hem Türk hem de ya performansı bence çok iyi İrfan'ın. 65 milyon euro maaş önerildi. 3 yıllık da sözleşme. Zaten şu anda 29 yaşında, 3 yıl sonra 32 olacak bir kanat oyuncusu için zaten artık bazı şeylerin bittiği yaş 32. Kanat oyuncuları daha süratli, içeri kat eden, işte fiziğini kullanan, daha atletik olması gerektiği için 30'lu yaşlarından sonra kanat oyuncularında bir sert bir düşüş başlar. 31-32 Fenerbahçe için idealdir. 65 milyon euro da şu anki kurla da 65 milyon TL de şu anki kurla da 2 milyon euro gibi bir rakam. 1 milyon 980 bin falan yani 2 milyon euro. 3 senede de kazanacağı 6 milyon euro iyi bir para İrfan Can Kahveci için. Ondan sonra da yani belki bir Anadolu kulübü yapar. Sonra da herhalde futbolu bitirir diye düşünüyorum İrfan Can Kahveci. Ama İrfan çok iyi adını yazdırdı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçeli İrfanoğlu ve Fenerbahçeli İrfan olarak hak ettiği parayı da kulüpten alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İrfan Can'ın yaptığı katkının yarısını yapmayan oyuncular var. İrfan Can'dan daha fazla para kazanıyorlar. Bunlara yazık günah diyorum ben. O yüzden de Fenerbahçe Ali Koç yönetimi kesenin ağzını açmalı İrfan için. Geçiyoruz evet. Bugünün en önemli haberlerinden biri VAR'a kardeş geliyor. FVS. Futbolda köklü değişim neden olabilecek yeni bir uygulama. Teknik direktörler maç sırasında 2 itiraz hakkı tanınacak yeni teknoloji FVS futbola kazandırmak için İFAB'la görüşmeler başladı. Bu da kimin başının altından çıktı? Pierluigi Collina'nın başının altından çıktı. İtalyan dünyaca tanınmış hakem.
Bayağı bir rapor hazırlamışlar, sunmuşlar İFAP'la. Bu konuyla ilgili Espina konuşmuş. Bu Amerikan menşeli bir televizyon spor kanalıdır. Collina alternatifi var diyor VAR sisteminin FBS. Olumlu sonuçlar aldığını söylemişler. Şu ana kadar karşılaşmalarda FIFA'nın bu yeni teknolojiyi futbola kazandırma noktasında kararlı olduğunu da söylemiş. Nasıl işliyor? 2 tane, daha doğrusu şöyle bir şey. VAR'ın tam uygulanamadığı, liglerde aslında bu uygulanacak. Öyle bizim Süper Lig'e falan geleceğini düşünmüyorum ki, biri yorum yapmış bununla ilgili. Ben yani o yorumu okuyunca böyle bağıra bağıra güldüm. Ramazan ayında bir maç yapsalar bu sistemde iftardan sahura kadar devam eder o maç diye. Hakikaten öyle. Yani karşılıklı 4 tane hak, bir de böyle, nasıl diyeyim, pozisyonu varsız sadece şeyin, hakemin önüne getiriyorlar farklı bir açıdan ve hakem onu inceliyor ve hakem orada yeni bir karar veriyor ve sadece şey, hani VAR müdahale etmedi, 2 tane teknik direktör bu konuda işte VAR da görmedi deyip şey yapıyor, itirazda bulunuyor. Böyle bir süreç İFAP onay verirse gelecek yıl, yani 2025-2026 sezonunda ilk olarak bu gençlik liglerinde ve kadın liglerinde başlayacak bu kural. Çok fazla kameranın olmadığı noktalarda ve VAR sisteminin uygulanmadığı noktalarda, bu şey kullanılacak. Türkiye'de nerede kullanılır? Türkiye'de de işte 2. 3. liglerde, bölgesel liglerde bu uygulama kullanılabilir ama dediğim gibi bu birazcık şey, profesyonel liglere gelmesi biraz uzun sürer. Yani bir 3-4 seneyi alır gibi geliyor. Hatta şöyle diyeyim, ofsaytın kuralı değişiyordu. Ofsaytta, biliyorsunuz ki burnunun ucu bile geçse rakibin önüne ofsayt çalınıyordu. Şimdi gençlik liglerinde deneniyor. Geçen sene ondan önceki sene denendi, geçen sene denendi. Şimdi bu sene hala deneniyor. Tam olarak oturmuş değil ama oturursa bütün liglere geçecek. Bir oyuncunun ofsayt olması için tüm noktalarının defansın önünde olması gerekecek yeni kurala göre. Yani topuğunun arkası bile diğer oyuncudan gerideyse ofsayt değil, gol. Öyle bir sistem. Yani tam tersi olacak bu küçük çizgiler. Ama o çok fazla şu anda tutmadı gibi görünüyor anladığım kadarıyla. İlk önce kullandıkları gençlik liglerinde evet işe yaradı gibi görünse de kadın liglerine gelince geçtiğimiz sezon tartışmalar farklı bir boyut kazandı bu sefer de. O futbola gelir gelmez bilmiyorum ama bu FVS sistemi kesin gelir. Önümüzdeki sene gelir. Alt liglerde başlar bu uygulama. İtiraz hakkı nasıl olacak? Nasıl tartışmalara sebep olacak? Onu da bilmiyorum. İtiraz hakkı da teknik direktörlere tanınacak. Sadece gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi kritik pozisyonlarda kullanılabilecek ve bu hak yalnızca teknik direktörlerin kontrolünde olacak. Aynı zamanda hakem kimseden telkin almadan görüntüyü izleyecek. Teknik direktör var veya işte başka hakemden hiçbir müdahalesi olmayacak. Sadece hakem ve ekran olacak ve son kararı gene hakem verecek. Ve evet, günün son haberi de bir özel haber. Aynı kurumda çalışıyoruz. Benim de mesai arkadaşım Egehan Ergün. Bayağı bir uğraşmış, bir haber hazırlamış Tele1'e, Tele1'de özel haber olarak yayına daha ayrıntılı okumak isteyenler oradan da bulup okuyabilirler. Süper Lig'in forvet raporu, bu X gol teknolojisini biliyorsunuz, gol beklentisi. Onlarla ilgili özellikle iyi bir rapor analiz çıkartmış. Maç başına şimdi El-Nesyri'den başlıyor. El-Nesyri maç başına 43 dakika ortalama yakalayan El-Nesyri 4.5 X gol beklentisi yarattı. Maç başına golü ise 0.2 olmuş El-Nesyri. Yani beklentilerin inanılmaz altında kalmış El-Nesyri. Bu şeye göre de gol atma sıklığı da 238 dakikada bir gol atıyor El-Nesyri. Birazcık çok para verildi ama beklentiler karşılamadı. Onu da söyleyelim. Fakat 38'lik Dzeko bambaşka bir performansı var. 4.81 x gol beklentisi yaratmış 38 yaşındaki golcü ve El-Nesyri 238 dakikada bir gol atarken Dzeko 102 dakikada bir gol, yani neredeyse her maç gol atıyor. Maç başına gol sayısı 0.6. 2 maçta kesin bir gol atıyor. %100 ihtimalle bir gol atıyor. Hatta 2 maçta 2 gol atma ihtimali bile %60. Girdiği pozisyonları da gole çevirme oranı %23. Bu arada El-Nesyri'nin de girdiği pozisyonlara gole çevirme oranı %7'de kalmış. 7. İnanabiliyor musunuz? %7. Ve Dzeko, 38'lik Dzeko %23'lük ortalamayla oynuyor.
Peki sonra neye geçiyoruz? Galatasaray'da Osimhen 67 dakika süre ortalamasını yakalarken maç başına 4.19 gol. Şu anda Dzeko'dan daha alt seviyede beklenti olarak. Hatta En-Nesyri'den alt seviyede ama gol sıklığı 67 dakika. Yani oynadığı süreye baz alındığı zaman 67 dakikada bir gol atıyor. Yani Osimhen aşağı yukarı her maç 1,5 gol atıyor. Maç başına gol sayısı net 1 gol olarak kayda geçmiş şu anda. Gole çevirme oranı ise %20 olmuş. %19, %20 yuvarlıyorum ben. %20 olmuş Osimhen'in pozisyonları gole çevirme oranı. Fakat bu konuda Osimhen, Dzeko falan diyoruz ama zirvedeki isim Immobile. Gol yarışında gerçekten istatistiklerde en iyisi. 98 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Maç başına gol ortalaması 0.8. 6.5 gol beklentisiyle oynuyor. 6.5 çok yüksek bir rakam. 6.5x gol beklentisi. Girdiği pozisyonların gole çevirme oranı ise %38. O yüzden de zirvede. Yani girdiği pozisyonların %40'ını neredeyse yarısını gole çeviriyor Immobile ama Beşiktaş son dönemlerde Immobile'yi gol pozisyonuna sokmakta zorlanıyor. O yüzden de Immobile'nin de performansı düşük olarak görünüyor. Bir de Simon Banza var Trabzonspor'da. O da 4.54x gol beklentisi yaratmış. Maç başına ortalama gol 0.8 ve pozisyonları gole çevirme oranı da %33. Ama ben bu noktada Osimhen'in yaklaşık 10 maç sonra bu istatistiklerde çok büyük ihtimalle üst seviye yani direkt birinci sıraya yerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Osimhen'in kaçırdığı maç falan da var. Bir tane de şey maçı var Galatasaray'ın. Ertelenmişti bu Şampiyonlar Ligi için. Sonra da hafta içi oynadı fakat o dönem Osimhen kadroda olmadığı için o maçta da oynamamıştı Osimhen. O maçta da Batshuayi şov yapmıştı. Öyle bir maçtı. Tabii burada Icardi yok. Şu anda Batshuayi'de 3. forvet olduğu için yok. Bir haftalık bir rapor bu. Icardi de sakatlandığı için aslında vardı ama şu anda artık 5 gol atmış Icardi. Bundan sonra daha gol atmayacak ve onun istatistiklerini anlatmaya gerek yok. Yiğit, Osimhen'i alacağız diyor Yiğit. Bu adam hem karakter hem yetenek olarak TR'ye gelmiş. Valla bir şey söyleyeyim mi? Karakter olarak da mükemmel biri. Yani şahsen tanışma fırsatı yakaladım. Beşiktaş maçı sonrasında doping testine girmişti. Her maç bir oyuncu, rastgele bir oyuncu seçiliyor. O maç Osimhen seçildi. O yüzden de oradan çıkması etmesi 1,5 saat falan sürdü Osimhen'e ve tanışma fırsatı oldu birkaç gazeteci arkadaşımla beraber. Gerçekten inanılmaz mütevazi. Kimseyi kırmıyor. Sıkılmadan insanlarla imza veriyor, fotoğraf çekiliyor, muhabbet ediyor. Yani başka oyuncularda pek görünmeyen şeyleri ben Osimhen'de gördüm yakınlık olarak. Çok insancıl biri, onu söyleyeyim. Ama zaten yeni öğreniyorum. Onunla ilgili de bir video hazırlamayı planlıyorum. Osimhen işte yetim olarak büyümüş zaten. Çöplerden çöp topluyormuş, karton topluyormuş falan. Çocukluğundan bahsediyorum ve şimdi bu noktalara geldi. Nijerya'da büyük yardımlar yaptığını duydum açıkçası kendi ülkesine. Onları bir toparlayabilirsem, bir onları bulabilirsem ne yardımlar yapıyor. Öyle bir canlı yayın değil, video. Osimhen videosu yapıp kanalında yayınlayacağım. Evet öyle dediğin gibi karakterli bir oyuncu. 25-30 milyon veriyor bizim takımlar bir oyuncuya yıllık 100 milyon harcıyorlar. Çok iyi futbolcuya 50-60 verilebilir. 25-30 milyon euro bizde pek verilmiyor onu söyleyeyim yani. 100 milyon TL harcıyorlardır belki. O kesinlikle euro dolar değil. Delise Langar. Ama Muslera'nın da var benzer açıklamaları geçmişte diyor. Hangi açıklamaları kaçırdım onu? Ben bir daha yazarsan çok sevinirim. Samet Sevim merhaba yayınlar. Teşekkürler Yiğit. Yarısından çoğu penaltıdan diyor. Osimhen Kasımpaşa maçında devre arasında sakatlık gibi durumdan dolayı oyundan çıktı. 3-0'lık maç 3-3 oldu. Galatasaray'ın oyununa etkisi büyük diyor Yiğit. Aynen öyle. O maç gerçekten Galatasaray'ın zaten ikinci yarı düştüğünün çok iyi görüldüğü bir maçtı Kasımpaşa maçı. Herkes 3-0'dan hani 6-7-0 olur mu diye bakarken bir anda maç 3-3'e geldi ve Galatasaray puan kaybetti. Olur ama ben ikidir bu kameraya çarpıyorum bugün. Evet. Ama Galatasaray bunu toparlayabilecek gibi görünmüyor bence. Ocak ayında çok farklı transferler yapması lazım. Çünkü şu anda yedek kulübesinde oturan oyuncuların katkısı neredeyse sıfır Galatasaray'a. O yüzden de
ya iyi bir transferler yapacak ki bu kadar çok rotasyona sokabileceği bir transfer yapmak da Ocak'ta pek mümkün değil. Çünkü Ocak'taki transferler her zaman iyi transferler olmaz. Çok nadir iyi transfer çıkar Ocak'tan. O yüzden bence sezon sonuna kadar Galatasaray bu 70'ten sonraki düşüşe devam edecek ve bu şekilde artık sezonu tamamlayacak. Önümüzdeki sezonda yeni alacağı oyuncularla bu olaydan belki sıyrılabilir. Levent İlhan bence var ya Arda Turan'ı Fener alsaydılar Barcelona taktiği Fener'i ayağına kaldırırdı. Çünkü Arda Turan da güzel top oynuyordu. Anlayamadım tam ama Arda Turan, Fener'e gitmezdi zaten. Arda Turan doğuştan Galatasaraylı bir futbolcu ve öyle şey yaptı. Başakşehir'e de İstanbul'da kalmak için gitti. Başka Anadolu kulüplerine gitmek istemiyordu. Böyle gitti. Timuçin Akyürek, Arda ve Yamal 2 süper genç yıldız. Aynı takımda olsa çok sükse olur ki şekli stili Barça'ya daha uygun diyor. Evet, şimdi Barcelona'da genelde hücum hattı öyle uzun oyunculardan pek kurulmaz. Yani şu anda Lewandowski var ama onun öncesinde düşündüğünüz zaman işte Messi, Iniesta, Xavi, Deco ben çok geriye gittim yani. Fabregas da öyle aşırı uzun bir oyuncu değildi. Sonra düşünüyorum mesela David Villa'lar falan daha da geriye gidiyorum. Böyle çok uzun futbolcusu yok. Defansından bahsetmiyorum ki defansında bile Barcelona'nın efsane defansı Puyol öyle uzun bir futbolcu değil. Yani Rigobert Song ayarında bir topçuydu. Onun gelişmişi gibiydi. Veya Luciano gibi ama yanında Pique vardı mesela Puyol'un. Pique'nin uzun boyluluğu işte defansa tam bir denge sağlıyordu. O yüzden Barcelona'da Arda Güler daha fazla zemin bulabilir. Çünkü Barcelona'nın oyun tarzı çok fazla uzun oyuncu olmasını gerektirecek bir tarzı. Bir Barcelona oyunu vardır ya tiki taka futbol denir ona. Öyle uzun oyuncuların ihtiyaç duyulan bir takım değil ama Real Madrid geçmişten beri 2000'lere gidiyorum. Morientes'ler, Steve McManaman'lardan bahsediyorum. David Beckham'lar falan hepsi uzun boylu oyunculardı. Öyle kısa boylu işte defansta Roberto Carlos bir dünya starıydı ama Roberto Carlos'tan sonra gelen sol bekler, sağ bekler de hep uzun boyluydu. Yani bir tek Modric var. Luka Modric ki de o bölgenin dünya yıldızlarından biri ama yanındaki Xabi Alonso ve ondan sonra gelen Kroos ve şu anda Camavinga, Tchouaméni bunlar hep uzun boylu. Yani hep fizikli uzun boylu oyunculardan kurmuştur Real Madrid kadrosunu. Ve aynı şekilde işte Ronaldo'lardan bahsedebiliriz. Bu konuda Di Maria da aynı şekilde kısa boylu bir futbolcu değildir. Yani Real Madrid'in tarzı bu. Real Madrid'in tarzına göre biraz farklı bir yapıda tabii ki Arda Güler kısa boyuyla. Onu da söylemekte fayda var. İyi yayınlar selam da Yusuf Murtaz. Evet bugün de 43 dakika oldu. Güzel bir yayında bayağı bir haber vardı bugün anlatılacak. Son çıkmadan 164 kişiyiz. Herkes bir kere like'a bassa 164 tane beğenim olur. Hadi lütfen beğenilere basalım birer tane ve yayını bitirelim bugünkü. Başka soru falan yok sanırım veya haber bana söylememi istediğiniz. Ama yarın bir kez daha beraberiz. Yarın haftanın son günü. Hâlâ bekliyorum başka soru var mı? Evet, yok. Teşekkür ediyorum. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.